Herkese merhabalar canlarım ballarım, YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar. Şükür kavuşturana diyorum, tekrardan karşınızdayım. Ama bu sefer arkadaşlar Yalı Çapkını videosu ile karşınızdayım. Sonunda 3. sezon çekimleri Cuma günü başlıyor canlarım. Yani size şöyle söyleyeyim. Bakın o kadar özledim ki Yalı Çapkını'nı izlemeyi değil, sadece videosunu da çekmeyi çok özledim arkadaşlar. Burada sizlerle konuşmayı, hasbihal etmeyi de sizlerle çok ama çok özledim canlarım. Ne oluyor? Telefonuma biri akın akın bildirim yağıyor, mesaj gönderiyor. Lakin arkadaşlar şöyle telefonu kenara bırakıyorum canlarım. Şu anda ben sizlere tamamen fokusluyum. Bu videoyu çekeceğim. Bugüne de yetiştireceğim Allah'ın izniyle canlarım. Şimdi yeni sezonla ilgili internette birçok haber dolaşıyor arkadaşlar. Hepsini konuşacağız, hepsini masaya yatıracağız, hepsini tartışacağız. Girişi daha fazla uzatmak istemiyorum. Başlasın videomuz. Evet canlarım ballarım. Kalemim nasıl bu arada arkadaşlar? Defterimle birlikte Instagram'dan takip edenler biliyor arkadaşlar. An be an paylaşabildiğim kadar çok benim paylaşmaya çalışıyorum canlarım. Defterim yeni sezon için arkadaşlar Yalı Çapkın'ın yeni sezonu için aldım bu defteri. İlk sayfasına da 7 7 yazdım. Dileklerimi de ilk sayfasına yazdım. Onları göstermeyeceğim. Kalemimle böyle tatlış tatlış kalemimle birlikte yazdım arkadaşlar. Pembe de bluzumu giydim. Bugün sadece Yalı Çapkını için kendi çapımda bir kutlama mı desem ne desem. Pembe benim modumu yükseltiyor. Yeni sezonla ilgili arkadaşlar beklentim çok yüksek. Şu anda kedim boncuk odanın her yerine girmeye çalışıyor. Yeni sezonla ilgili beklentim çok yüksek arkadaşlar. Bilmem kaç milyonuncu defa, bininci defa mı artık ne diyeyim artık söyleyemiyorum. Senaristimiz yine yeniden tabii ki de değişti arkadaşlar ve imzasını attı, farkını koydu. Sadece senarist değil, bu yapımcının da fikriymiş arkadaşlar. Zaten internette de her yerde gördüğünüz üzere 2 yıllık bir zaman atlaması olacak. Bence olması gereken oldu arkadaşlar. Yani olması gerekiyordu bunun. Çünkü artık iyice affedersiniz bir şeye sarmıştım. 3 harfli B ile başlıyor, anladınız siz beni. İyice saçmalamıştı. Artık bilmem kaçıncı kez senarist değiştikten sonra 2 yıllık bir zaman atlaması olması gerekiyordu. Çünkü şu hastalık mevzusunu nasıl bağlayacaklarını onlar da şaşırdılar arkadaşlar. O 2 yıl öncesi o Seyran'ın bayıldığı anı işte bu flashbacklerle, geriye gitmelerle sahne sahne bize zamanla gösterecekler. 2 yıl sonrasında arkadaşlar bir bakacağız ki bizim Seyfer'imiz ayrı düşmüş, ayrı düşmüş. Diziye yeni 2 isim geliyor canlarım, hemen söylüyorum size. Sinan ve diğer isminde arkadaşlar 2 kişi gelecek. İnternette gördüm, tavırlar birden çok fazla bu olaylara ve kişilere çok büyük ama arkadaşlar böyle dizilerde, yani bu tarz dizilerde özellikle büyük reyting düşümlerinden sonra böyle uzun süreli zaman atlamaları biliyorsunuz ki yaşanıyor. Daha önce birçok dizide yaşandı. En son bir Kerem Bürsin'le Hande Erçel'in oynadığı dizinin adı neydi? Şu an hiç aklıma gelmedi. Bir ona bakacağım ya. O dizide de olmuştu o. Hah, Sen Çal Kapımı, dur bakmama gerek kalmadı. Sen Çal Kapımı arkadaşlar. En son Sen Çal Kapımı dizisini mesela ben çok seviyordum onu da bu arada. Bu ikisi işte ayrı kaldı. Yıllar sonra kız hamile bir şekilde şak diye ortaya çıktı. Arkadaşlar Seyran hamile bir şekilde ortaya çıkabilir. Bu benim şahsi hislerim, düşüncelerim. Seyroş'umuzu ressam olarak göreceğiz arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz sürekli resim yapıyordu, okula gitmeye çalışıyordu. Pek gidemese de, pek göremesek de okul diye ortalığı yırtan Seyroş'umuzu adam akıllı okul sahnesi çekmediler be bize. Bak onu da çok sinirliyim. Seyran'ın okul sahneleri olacaktı. Güzel güzel dolduracaklardı. Hep aynı olayları bize izletip durdular. Neyse son bölümler yine geçen sezonu iyiydi. Şimdi günahlarını yemeyeyim ama canlarım, Suna ve Kaya boşanıyor arkadaşlar. Kaya Londra'ya gidecekti. Gidiyor büyük ihtimalle. Suna ve Kaya boşanıyor. Kaya'nın zaten Taro Amir'in yeni bir projesi falan olacak. Çok sevdiğim bir oyuncu. Onun da dizisini izleyeceğim inşallah. Seyran tabii ki ölmeyecek arkadaşlar. Onunla ilgili bir şey demiyorum. Orhan tabii ki de eve döndü zaten. Bunu gördük. Hani Orhan'la olayları falan vardı ya, öldü dirildi falan filan. Suna Kaya'nın sallantıdaki evliliği, Kaya'nın gidişiyle selamun aleyküm. Bu arada Suna ile abimiz de gerçek hayatta Ersin'le Beril evlendi. Buradan da kalplerimi, kocaman kalbimi gönderiyorum. Kocaman öpüyorum. Çok güzeldi düğün. Çok yakışmışlardı.
arkadaşlar. O sebepten dolayı bu arada normal hayatta magazin videolarımı da çekiyorum ama buradan da söyleyeyim, normal hayatta arkadaşlar işte PR ilişkisi diyenler var. PR'dan kaynaklı olarak ayrıldı muhabbeti diyenler var. Bakın, bunların hiçbiri doğru değil. İlişki tamamen gerçektir. PR kaynaklı değil. Tamamen gerçekten araları bozulduğu için sallantıdalar. Bu arada bakın, Bilal Özcan'da gördüm, bu Beyaz Magazin'de gördüm. O da kesinlikle doğru değil arkadaşlar. PR kaynaklı boşandı haberlerinin haricinde işte hayatlarına başka birileri girdi muhabbetleri var. Bakın, bir iletişimler olabilir. Birbirini kıskandırmak amaçlı olan kareler paylaşılmış olabilir. Net olarak hayatlarında başka biri kesinlikle yok. PR kaynaklı, PR kaynaklı diyorum. Ayrıyeten arkadaşlar bakın, şu habere şok oldum. Bunu da eklemek istiyorum. Ya şaka mı ya? Sırf normal hayatta ayrıldıkları için de dizide de ayrılıp da 2 yıl zaman aşımı yaptı diyenik haberi gördüm. Öyle bir şey yok. Bakın, yok. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Herkes günün sonunda paraya bakar. Yani çok tutacak bir şey yazmışlardı da işte Afra ile Mert ayrıldığı için ayırdı. Böyle bir şey. Bunu hangi yapımcı yapar? Milyonlarca lira para dökülüyor bu işlere. Her bölümün çekimi kim bilir kaç milyon tutuyor. Bunların hiçbiri ama hiçbiri doğru değil canlarım. Bakın, PR kaynaklı ilişkiler oluyor. Ki bence de var zaten. Şu anda da var. Ben zaten bunu magazin videolarımda söylüyorum. Şimdi buralara girmeyeceğim ama Afra ile Mert'in her şeyi arkadaşlar, bakın, Afra ile Mert'in yaşanan her şeyi gerçek. Ha, şu bana sorarsanız şu an barıştılar. Bu da benim fikrimdir. Bu arada bunu da söyleyeyim. Bakın, sorulara tersem olayları yok. Böyle bir gülüyorlar, yani hani gülüyorlardan kastım şey amaçlı değil. Yani, gözlerinin içi gülüyor. Ben bunu Afra'da da gördüm. Ben bunu Mert'te de gördüm. O sebepten dolayı bana sorarsanız barıştılar. Haberler falan da inanmıyorum canlarım. Şimdi 2 yıl sonrasında gelecek, zaman aşımı olacak dedim. Sinan diye biri gelecek. Seyran arkadaşlar, bu arada Seyran'ı bu arada anne olarak görebiliriz. Bu bir. İkincisi canlarım, bu Sinan kişisi net olarak Seyran'ın hayatında olmayacak. Yani aldığım haber bu yönde. Tabii ki de bunun hani değiştirilebilir. Daha zaten çekimleri bile başlamadı. Cuma günü başlayacak ama benim topladığım bilgiler ve doneler doğrultusunda, duyumlarım doğrultusunda hayatında resmi olarak yok ama hayatına girmeye çalışan, ondan hoşlanan ve onun etrafında olan biri. Diğer de aynı şekilde arkadaşlar, Ferit'in hayatına girmeye çalışan, onun etrafında olan biri. Net olarak da boşanmış bir şekilde Seyfer'imizi göreceğiz diyorum canlarım, ballarım. Şu ana kadar benim topladıklarım bu kadar. Söyleyeceklerim bu kadar. Siz neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlara yazın. Dizinin reytingleriyle ilgili gerçekten şu anda hiçbir şey bilmiyorum. Yeni sezonda çok güzel işlerin başlayacağını zaten yavaş yavaş görüyoruz. Biliyordum zaten. Yavaş yavaş görüyoruz canlarım. Reytingler umarım tutar ama hani böyle müthiş bir şey olmadığı sürece çok yüksek bir reyting göreceğimizi de açıkçası ben düşünmüyorum arkadaşlar. O sebepten dolayı şu an net bir şey diyemiyorum. İnşallah yanılırım bu arada. İnşallah böyle çok yüksek reytingler görürüz. Ama ben şunu diyebilirim. Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'i aynı karede bir projede görmeyi özledim şu 3 ay içerisinde, bakın şu yaz dönemi içerisinde. O sebepten dolayı umarım reytinglerini çok ama çok güzel bir şekilde toparlarlar. Bize dizimizi geri verirler diyorum canlarım ve pomponlu defterim ve harika kalemimle birlikte sizleri kocaman öpüyorum. Kocaman böyle öpücük yağmurunu öpüyorum canlarım. Siz neler buldunuz bu arada? Lütfen yorumlara yazın. Set başladıktan sonra zaten daha fazla spoiler bulup tekrardan sizlere videosunu çekeceğim canlarım. Zaten Ağustos'ta bitti. Eylül geliyor. Eylül'de ufak bir Karadeniz turum olacak arkadaşlar. Karadeniz tatilim olacak. O 2 haftalık, yani dizi daha başlamış olur mu zannetmiyorum. Yani ben 6 Eylül'de çıkacağım. 20 Eylül'de falan herhalde Bursa'ya dönerim diye düşünüyorum, 2 haftalık. Annemi Artvin'e götüreceğiz canlarım. Benim annem Artvin'de. O sebepten dolayı bir oraya gitmem gerekiyor. Aslında hani tatil ama pek tam tatil gibi de değil gibi de. Öyle bir tur olacak yani, öyle söyleyeyim sizlere. Ama ben nereye gidersem gideyim buraya, yani kanalı aksatmayacağım. Hani magazinde videolarını çok yoğun, hani çok yoğun haftada 2 video çekemesem bile Yalı Çapkını'nı hiçbir şekilde aksatmayacağım canlarım. Doneyi topladıkça sizlere bilgiyi akıtacağım. Siz de bana bilgileri akıtın. Instagram hesabımı şöyle koyuyorum sol alt köşeye. Oradan bana aldığınız duyumları mutlaka gönderin canlarım.
Elimden geldiği kadar tüm mesajlara cevap veriyorum. Zaten benim eski takipçilerim de çok ama çok iyi bilirler. Onları buradan kocaman öpüyorum. Instagram'dan konuştuğum takipçilerim de var canlarım. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Aklınıza ne takılıyorsa yorumlara yazın. Bilgilerinizi de yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kocaman öpüyorum dediğim gibi. Hoşça kalın.